Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taze fasulyeden çıtır çıtır nefis turşular kuralım istedim. Taze fasulyelerimi önceden yıkamıştım. Hemen ayıklama işlemine geçiyorum. Baş kısımlarını koparıyorum. Kılçıkları varsa temizliyorum. 1 kilogram kadar taze fasulye kullanıyorum. Arzu ettiğiniz miktarda taze fasulye ile yapabilirsiniz. Fasulyelerin boyutlarını kavanozunuzun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben yarım kiloluk 2 kavanoza kuracağım. O yüzden kavanozlarımın boyutuna göre kesiyorum. Kimisini ikiye bölüyorum. Kimisini de direkt bütün halinde kullanıyorum. Fasulye ayıklama işlemini bitirdim. Şöyle boyutlarını sizlere de göstermek istiyorum. Derin bir tencerenin içerisine suyu koydum ve kaynatmaya başladım. Kaynamaya başlarken fasulyelerimi tencerenin içerisine ekliyorum. Fasulyeler fazla gelirse çok fazla sıkıştırmayın. 2-3 kere de kaynatın. Fasulyeleri tencerenin içerisine aktardıktan sonra ara ara karıştırıp hepsinin eşit bir şekilde pişmesini sağlayalım. Zaten yaklaşık 4-5 dakika gibi kısa bir sürede fasulyeleriniz turşu kurulacak kıvama geliyor. Ara ara karıştıralım ve şimdi kontrol edebiliriz. 4-5 dakikada bu şekilde bükülebilir bir kıvama geldiyse eğer tenceremizin altını kapatıp fasulyeleri süzdürelim ve sıcak suyun içerisinden çıkartalım. Hemen altlardakini de kontrol ediyorum. Bu şekilde kırılmadan bükülebiliyorsa artık fasulyeleri tenceremizin içerisinden çıkartabiliriz. Hemen süzdürerek başka bir kaba alıyorum. Fasulye turşumuzun ön aşaması tamamlandı. Genişçe bir kaba alıp hafif ılınmasını bekliyorum. Dilerseniz tabii ki tamamen soğumasını da bekleyebilirsiniz. Ben video çektiğim için hemen dokunabildiğim ılık bir kıvama geldiğinde fasulyelerimi kavanozlara dizmeye başlıyorum. Uzunları kenarlara diziyorum. Kısaları da daha sonra ortalara koyarak fasulye turşumun daha güzel görünmesini sağlıyorum. Arzu ettiğiniz büyüklükteki kavanozlara turşularınızı kurabilirsiniz. Turşumu sıcak suyla kuracağım. O yüzden cam kavanoz tercih ediyorum. Hemen sarımsakla birkaç tane içerisine attım. Toplamda da 8-10 diş kadar sarımsak kullandım. Sarımsakları birkaç parçaya bölmüştüm. Fasulyeleri güzel bir şekilde diziyorum. Daha önce fasulye turşusu yapmadıysanız bu tarifi gönül rahatlığıyla güvenle deneyebilirsiniz. Tadı tuzu gerçekten de gayet yerinde, tam kıvamında bir turşu oluyor. 1 kilo ile kurup deneyin derim. İlk kavanozumu kurdum. Hemen orta kısımlara küçükleri sıkıştırıyorum. Birkaç diş daha sarımsak koyuyorum. Kavanozumu sıkı sıkıya dolduruyorum. Gerçekten de güzel ve farklı bir turşu oluyor. Mutlaka deneyin derim. Birkaç kavanoz yapıp deneyin. Severseniz zaten miktarını arttıracaksınız. Ben daha önce fasulye turşusu yemiştim ama kendim hazırlamamıştım. İlk tarifim, ilk deneyimim ama gerçekten de nefis olmuştu. Kavanozu açar açmaz neredeyse yarısını bitirdik. Hemen ikinci kavanozumu da sıkıca dolduruyorum. 1 kilogramlık taze fasulyeyi 2 kavanoza sıkı sıkıya doldurdum. Fasulyelerin tamamını kavanozlara paylaştırdım. 2 tane yarım kiloluk kavanozumu bu şekilde doldurdum. Dışarılara uzunları, ortalara da küçükleri koydum. Şimdi hemen diğer malzemeleri koyalım. Her yarım kiloluk kavanoz için birer tatlı kaşığı dolusu kaya tuzunu koydum. Her bir kavanoz için de yarım tatlı kaşığı toz şekeri de ekleyelim. Şimdi üzerine sirkeyi ekliyoruz. 1 çay bardağı sirkemi 2 kavanoza paylaştırıyorum. Şimdi suyunu ekliyoruz. Suyumuz asla soğuk değil veya ılık değil. Kaynar kaynar kavanozların üzerini tamamlıyoruz. Kapak kısmına gelecek kadar suyu ekledik. Şimdi bir bıçak yardımıyla aradaki havaları çıkartalım.
Suyunda azalma olursa tekrar kaynar su ilavesi yapalım. Ve kavanozların üzerine birer dilim limonu ekleyelim. Kavanozlarımızın ağzını sımsıkı olacak şekilde kapatalım. Mutlaka yeni kapak kullanmaya gayret edin. Eğer kış için saklıyorsanız mutlaka ama mutlaka hiç kullanılmamış yeni kapak kullanın. Kavanozların kapağını sımsıkı olacak şekilde kapatıp ters düz edelim. Biraz sallayalım. Tuzun ve şekerin her yere eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Turşularımız artık hazır. Bir gece boyunca ters bekletelim. Ertesi gün düz konuma getirebiliriz. Sıcak suyla koymuş olduğumuz turşularımız 4-5 gün içerisinde yenmeye hazır hale gelir. Karanlık ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza etmelisiniz. 5 gün sonra turşularım yenmeye hazır hale gelmişti. Bir gece önce açıp şöyle tadına bakıp denemiştik. Çocuklar yarısını bitirdi bile. Hemen sizler için de bitmiş halini göstermek istiyorum. Olmuş halini göstermek istiyorum. Hafif rengi sararmış. Tadı tuzu gayet yerinde. Güzel bir turşu oluyor. Açmış olduğunuz turşularınızı buzdolabında muhafaza ediniz. Kapağı kapalı, açılmamış turşularınızı da karanlık, güneş görmeyen serin yerde muhafaza etmeye devam edin. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.